Falafeli ben buldum. Falafel benimdir. Falafeli ilk yapan benim. Üçünüz de saçmalıyorsunuz. Ceviz büyüklüğündeki kızartılmış hamur topları. İsminin kökeni M.Ö.'ye kadar giderken kendisi günümüze kadar gelebilmeyi başarmış. Maceraperest bir yemek. Nohut veya bakla ezmesiyle yapılan bu geleneksel Orta Doğu yemeği birçok yemeğin kökeninde olduğu gibi bir mutfak çatışmasının konusu aslında. Falafeli milli yemeği olarak ilan eden İsrail, bu lezzetin Yahudi tarihinde olduğu konusunda ısrarlı. Filistinliler ve Mısırlılar ise bu yemeğin kendi yemekleri olduğunu söylüyor. Suriye, Ürdün ve Lübnan geri kalır mı? Bu ülkelerin mutfaklarında vazgeçilmezleri arasında yer alıyor falafel. Konuya nereden bakarsak bakalım, önemli olan bir şey varsa, bu güzel lezzetin dünya mutfağına açılmış olması ve insanların ortak zevki konumuna erişmiş olması. Haksız mıyım? Her zaman yaptığımız gibi önce etimolojik köken diyelim. Kaynağı Aramca'ya kadar uzanan bir kelime aslında. Arapça falafel, Mısır'da tamiyya. İbranice falafel olan kelimenin Aramca'daki pilpal yani küçük yuvarlak şey anlamına geldiğine inanılıyor. Falafel kelimesi Arapçada biber manasına gelen falfil kelimesinden türemiştir diyenler de var. Mısır'da ise hala küçük lezzetli şey manasına gelen tamiyye olarak adlandırılmaya devam edilmektedir. Lezzet ustası İzzet Asal'in araştırmalarına göre Mısır'ın Helen ve Roma zamanındaki yerlileri et ve süt ürünleri tüketmiyorlardı. Bunlar Hristiyan Mısırlılardı yani Kıptiler. Yaklaşık 40 gün süren ve büyük oruç yani Lent adını verdikleri bir tür oruç tutmaları gerektiği dönemde kuru bakla ile yaptıkları bir yemekti bu falafel. En çok kabul görmüş araştırma işte bu. Türkçesi büyük oruç olan bu ibadetin temel amacı 40 gün boyunca hayvansal gıdalardan uzak durulmak istenmesi. Sebebi ise Hristiyanların Adem'in ve Havva'nın henüz dünyaya gönderilmemişken cennette et tüketmediklerine dair inançları. 40 gün olmasının sebebi ise Hz. İsa'nın çölde oruçlu olarak geçirdiği 40 günü sembolize ediyor. Gel gör ki Hristiyanlar bu günlere dayanmakta gittikçe zorluk çekmeye başlıyorlar ve pes ediyorlar. Bunun üzerine kendilerini tatmin edeceğini düşündükleri ancak içerisinde hayvansal üründe barındırmayan bir yiyecek arayışına giriyorlar. Fava fasulyelerini gözlerine kestiriyorlar. Sonra ne mi oluyor dersiniz? Falafel tüm çekiciliği ve lezzetiyle insanlığın tarih sahnesine çıkıyor. Mısır'da Roma döneminde yaşayan Kıptilerin İskenderiye bölgesinde yaşadığını biliyoruz. Yani tam bir ticaret noktası, bir liman kenti. Bu da bu yemeğin hızlıca Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya yayılmasına neden oluyor. Her yemeğin başına gelebildiği gibi reçetesi bazı coğrafi dokunuşlarıyla güncellenmiş falafelinde. Kuru bakla yerine nohut kullanılmış mesela. Şunu da belirtmekte fayda var. Mısır'da hala ilk yapılış şeklinde olduğu gibi kuru bakla kullanılıyor. İlk yapıldığı aşamalarda sade tüketilirken Yemenli Yahudiler pita ekmeğinin arasına koymakla kalmıyor, turşu, humus, tahin sosu gibi eklemeler yapıyorlar. Kızartılarak huni şeklinde sarılmış gazete kağıtlarının arasında satılan ayaküstü bir yemek iken sizi bir öğün doyurabilecek bir yemek olma yolculuğuna çıkıyor. Başka bir teoriye göre ise coğrafya aynı kalmasına rağmen zamanda yolculuk çok ama çok gerilere gidiyor. Mısır'da geçmişe yolculuk desem aklınıza ne gelir? Evet, doğru bildiğinizi duyar gibiyim. Bazı araştırmacılara göre falafel, Firavunlar döneminde de tüketiliyordu. Bana sorarsanız yağın o dönemler çok pahalı olmasından dolayı bu tez çok da geçerli olmayabilir. Evet, şimdikinden daha pahalıydı. Hindular da et yemediklerinden falafeli kendilerinin bulduğunu söylerler. Ne dersiniz, falafeli özetleyelim mi? İzzet Asal'in çok güzel bir cümlesini noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Mısırlı Hristiyanların icat ettiği, Müslüman Orta Doğu'da yayılan, Yemenli Yahudilerin ekmeğin içine koydukları, İsrail ve Mısır'ın milli yiyecek ilan ettikleri, Almanya'da en çok Türk lokantalarında satıldığı için geleneksel Türk yemeği zannedilen, rekor kırmak için 75 kiloluk tek parça falafeli 350 litre yağ içinde kızartan Ürdünlülerin olduğu bir dünyada
falafel sadece basit bir atıştırmalıktan daha öte bir şeymiş gibi geliyor. Gerçekten de öyle. Kudüs'te bulunan İbrani Üniversitesi profesörü Profesör Doktor Stanford yaptığı araştırmalara göre bir sonuca varmış. Falafelden söz eden ilk yazılı kaynakların 1882'de ortaya çıktığını belirtiyor. Lübnan'ın falafel ile tanışmasını da 1930'lu yıllar olarak belirtiyor. Ayrıca falafelin de İsrail'de popülerlik kazanmaya başlamasının 1950'li yıllarda Yemenli Yahudilerin göç etmesiyle başladığını belirtiyor. Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkan çalışmasında ise bu konuyla ilgili birkaç sözü daha var. Falafelin içine konduğu yuvarlak ekmeklerin de sadece 100 yıllık bir geçmişi olduğunu söylüyor. Falafeli pita adı verilen bu ekmeklerin içine koyup yeme adetini ise Kudüs ya da Yafa'daki ilk Yahudilerin başlattığını söylemiş. Genel geçer kanı ise az önce de bahsettiğimiz gibi et yeme alışkanlığı olmayan Helenistik Mısır dönemindeki Kıptilerin bu yemeği bulduğu ve Yemenli Yahudilerin onu şimdiki popüler haline dönüştürdüğü yönünde. İsrail'de neredeyse bir Starbucks kadar yaygın halde her sokak başında bulabileceğiniz falafel, humus ve tahin sosunun yanında sizin damak tadınıza göre seçtiğiniz salata çeşitleriyle servis ediliyor. Şu anda Tel Aviv'deki en popüler fast food falafeldir. Fast food deyince sağlıksız olduğu çağrışımı yapmasın sakın. Oldukça sağlıklı, glutensiz bir yiyecek falafel. Nohuttan yapılan falafel yüksek oranda protein, karbonhidrat ve fiber içerirken kandaki kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kalsiyum, magnezyum, demir, fosfat gibi çeşitli vitamin ve minerallerce zengin yapısı dikkat çeker. Falafel nasıl yapılır? Mutfaklarımızı nasıl şenlendirebilen bir yemektir ki bu kadar fazla maceranın ardından ayakta kalabilmiştir? Falafeli yapmak için haşlanmış nohut, maydanoz, sarımsak, arpacık soğanı, ceviz, kimyon, tuz, karabiber, un ve zeytinyağı yeterli. Tüm saydığım malzemeleri blender'a atıp hamur kıvamına gelmesini sağlıyorsunuz. Sonra bu karışımı birkaç saat için buzdolabına atıyorsunuz. Ardından bu karışımı bir kaşık yardımıyla küçük köfte boyutlarında tasarlayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlıyorsunuz. Geniş tavada arkalı önlü kızartınca karşınıza karşı koyamayacağınız lezzet falafel çıkıyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.